Hayatta mısın? Tamam, hayattasın. Ve senle birlikte etrafında yaşayan 30 milyon da hayatta. Ama çok fazla zamanımız kalmadı. Bu video bittiğinde yaşadığın yerde 8 büyüklüğünde deprem olacak. Ve seni hayatta tutmam lazım. İstanbul'un Bağcılar semtinde ortalama bir apartmanda yaşıyorsun. Yüksek ihtimal imar affı yiyip denetlenmemiş. Yurt dışına kaçmaya çalışacak bir müteahhit tarafından yapılmış. Yani binan bu depremde yıkılacak. Ama sakin ol, sakin ol. Yıkılacak tek bina seninki değil. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre yıkılacak çok fazla bina var. Bütün şehir yok olabilir. En azından toplanabileceğimiz bir alan var. Yokmuş. Tamam, deprem başlıyor. Başta küçük bir sallantı hissedeceksin. Lan acaba ben mi sallandım? Verilen deprem bilincinden çıkmak için çabuk etrafa bak. Ve depremi doğrula. Depremi tam olarak kabul etmen 3 saniye sürecek. Evet, sanırım şoktasın. Beklenmeyen yoğun bir stres etkisindesin. Ve bu tamamen normal. Vücudun ve beynin travmatik olaya karşı bir tepki gösteriyor. Ama kendine gelmelisin. Kendine gel. Tamam, hızlı olmamız lazım. Yer kayıyormuş gibi gelecek ama merak etme. Çünkü kayıyor. Hatta bütün bir kara parçası kayıyor. Çıkış tarafında çok az mesafe varsa dışarıya koşmak en mantıklı hamle. Ama ikinci kattayız. Kaçman fazla tehlikeli ve binanın yıkılmasına 15 saniye kaldı. Telefonu al ve hızlıca etrafa bak. Olabilecek en mantıklı yere çömelip bu pozisyonda durmalısın. Genelde en mantıklı yer sabit veya sağlam bir şeyin yanıdır. Yatak, dolap veya koltuğun yanı. Ama masanın altı olmaz. Sakın masanın altına girme. Sandalye desteği yoksa masa girilebilecek en tehlikeli yer. Masaya girme. Bize tek gereken yaşam üçgeni. O yüzden çabuk bir yere çöm. Tamam, sanırım başardık. Ama 3+1 evin 0+0'a dönmüş durumda. Sanırım küçük bir boşluktan oksijen sağlıyorsun. Gerçekten şanslısın. Ama artık yapayalnızsın. Ama korkma, deprem çantam var. Var değil mi? Tahminlere göre Türkiye'deki insanların %91'inin deprem çantası yok. Tamam, bu bilgiyi götümden salladım. Ama sallamadığım bir şey var. Deprem çantası hayatta kalmanın kilidi. Karanlığı yok etmek için bir fener. Ve hızlıca telefonunu açıp şebekeye bak. Evet, şebeke ölü. Gayet normal çünkü baz istasyonlarıyla beraber binlerce bina enkaz halinde. O yüzden şarjı olabilecek en efektif şekilde kullanmalıyız. Telefonu saat başı bir kez şebekeyi kontrol etmek için aç. Bu şarjını powerbank ile beraber ortalama 24 gün ayakta tutar. İlk günler yoğunluktan dolayı şebeke tamamen kapalı olacak. Çünkü senin gibi yardım isteyen binlerce insan var. Sanırım bir süre tek başınasın. 25 dakika geçtim. Şoktan tamamen çıkmış olmalısın. İlk yapacağın şey vücudunda ulaşabileceğin her yere dokunup enfeksiyon riski taşıyan bütün kesiklerim ilk yardım çantanla kapatmak. Ve bütün bedenine kan gittiğine emin ol. İlk dakikalar fenerinle enkazdan çıkabileceğin yollar aramalısın. Ama parçaları hareket ettirmek fazla tehlikeli. Ve üzerinde tonlarca ağırlığa sahip tavan var. Sanırım buradan kendi başına çıkamayacaksın. Tamam, 4 saati geride bıraktık. Ve halen şebeke tamamen ölü. Yeniden sağlanıyoruz. Bu büyüklükteki bir depremden sonra yüzlerce farklı artçı deprem olacak. O yüzden bu sağlanmaya alışsan iyi edersin. Panik olma, panik olma. Panik olmak enerjini büyük ölçüde harcayacak. Ve bize gereken en önemli şey enerjin. O yüzden akıl sağlığını olabildiğince kurman gerek. Bedenin 0+0'da olduğu için masaj ve egzersizlere ihtiyaç duyacak. Aynı zamanda çantandaki kağıt kalemle karalama yapman, radyodan gündemi takip etmen sana iyi gelecek. Hatta favori şarkını mırıldanıp kendini neşelendirir. Çünkü kabullenmen gereken bir şey var. Sen buradasın ve seni buradan çıkaracağım. 16 saat geçti ve radyodan küçük sesler almaya başladın. Sanırım çalışmalar başladı ama telefon halen ölü. Artık düdüğünle beraber enerjini harcamadan sinyallere başlayabilirsin. Şu an tek problemimiz boşaltım. Olabildiğince temiz olması için dışkıya kedi taktiği uygulamamız gerek. Kokudan ve kirden arınmak için küçük bir bölge açıp dışkının üzerini molozlarla kapatman gerek. Döngüyü ise 2 galon su ve konserve yiyecekler sağlayacak. Konserve için çakı, radyo için pil ve ısınmak için termal battaniye bulundurman çok önemli. Aradan 4 gün geçtim ve radyodan birçok kurtulma haberi gelmeye başladı. Bu iyi bir haber ama çok heyecanlanma. Çünkü olduğun mahalle tamamen kapalı. Yani burada daha ne kadar kalacağını bilmiyoruz. Ama elindeki tek şey umut ve onu kararlılığınla birleştirmelisin. Umarım bu sela bizim için okunmuyordur. İyi misin? Neredeyse 10 günü geride bıraktın. Bedenin hareketsiz bir şekilde uzun süre aynı basınç altında kaldığı için yatak yarısı adındaki hasarlara maruz kalıyor. Aynı zamanda kabızlık, kas kaybı ve solunum problemleri çekmeye başladın. Radyo tamamen ölmüş durumda ve telefonun şarjı neredeyse bitmek üzere. Ama şu an geleceği düşünmeliyiz. Suyun ve yemeklerin yarısı bittiği için idrarını şişe yapan bizi ileride B seçeneği verecek. Ve artık telefonu uzun aralarla açacağız. Her açtığında ise elindeki bütün yardım numaralarını denemen lazım. Bunların dışında yapabileceğin bir şey kalmadı. Sadece beklemen kaldı. Bugün 12. günün sonuna geldik ve halen hiçbir yerden ses yok. O yüzden 13 gün oldu ve çağrılara halen cevap geldi. 14. gündeyiz de bugün Hey, kendine gel. En son 16. günde olduğumuzu hatırlıyorum ve tamamen gün kavramını kaybettik. Bütün yemeği ve içeceği bitireli çok zaman geçti.
Telefon tamamen öldü. Ve en son ne zaman çağrı yaptığını hatırlamıyorsun. Susuzluktan dolayı kuruyan dudaklarınla artık düdüğe verebilecek nefesin kalmadı. Enkazın içindeki dışkı kokusunu çürüyen bedenlerin kokusu bastırıyor. Sanırım her şey buraya kadarmış. Gerçekten iyi savaştın. Yavaşça uykuya dalma vaktin geldi. Bir dakika, yine mi deprem oluyor? Hayır, bu başka bir şeyin sesi. Hey, uyanman lazım. Uyan, yardım geldi. Her şeyi boşuna yapmış olamayız, gözlerini aç. Hadi, yaşamak için sadece son bir nida at. Kurtuldun. Üstünden onlarca tonluk tavan kaldırılıyor. Ve yavaşça molozların içinden çıkıyorsun. Onlarca insan. Hepsinin elinde kamera var ve sana bakıyorlar. Sesler kulağını tırmalarken güneş yüzünü yakmaya başladı. Sedyeye doğru kaldırılmaya başlandı. Canın acıyor ama bağıramıyorsun. Onca sesin içinde yavaş bir şekilde ambulansa doğru taşınırken bir muhabirin konuşmasını duyuyorsun. Ve bütün dünyaya anlattığın şey. 23 gün enkazın altında nasıl dayandın? Bu yaşadığın olayın %0.0003 ihtimaline sahip olduğunu biliyor muydun? Haiti'de 2010 yılında yaşanan depremde 27 gün enkaz altında kalan Evan Munsey'i saymazsak türünün tek örneğisin. Ama hayatın tamamen mahvoldu. Tamam, üzülme. İnşaat şirketinden alabileceğin yüklü tazminatı düşün. Belki de bu konu hakkında bir kitap yazarsın ve çok satar. Hatta Beyaz Şov'a çıkıp günün yıldızı olur ve çıkışta Beyaz'la İskender yersin. Veya Kıvanç Tatlıtuğ'un seni oynadığı bir gişe filmi çıkar ve telif haklarından milyonlar kazanırsın. Hayatın tamamen değişecek. Ya da bunların hiçbiri olmaz. Ve bir hafta sonra tamamen unutulursun. Etrafındaki bütün döküntülerle beraber. Ve yıllar sonra molozlardan çıkıp yeni evinde hayatını kurarken Hayatta mısın?